Merhaba arkadaşlar. Malumcara kullanıyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Ayrıca sağlıklı bir hayat ve zayıflama ile ilgili öğrendiklerimi de size aktarıyorum. Başlamadan önce söylemem gerekiyor. Bu bir reklam videosu değildir. Bir tavsiye videosu da değildir. İlaç reçetesi satılıyor. Bu bir açık. Bu sizin için bir avantaj olmasın. Bu tam tersine bir dezavantaj. Çünkü bu şekilde gidip insanlar alır kullanır. Lakin ilacın etkisi çok. Yan etkileri de var. Hangi bünyeye ne tesir yapacağına ancak bir endokrinoloji doktoru karar verebilir. Rica ediyorum, bu videoyu izliyorsanız akıllı bir insansınız, araştırma yapıyorsunuz. O zaman size yakışanı yapın. Bir endokrinoloji doktoruna gidin. Muayene olun. Doktora danışmadan kullanmayın. Hem iğneyi kullanmaya başladığınızda hem daha sonra doz arttırırken doktora danışın. Yani şu asırda böyle bir cahillik yapmak kimseye yakışmaz. Burada beni dinliyorsanız bir araştırma yapıyorsunuz. Akıllı insansınız. Size de yakışmaz. Bunu dedikten sonra arkadaşlar, ben Mounjaro kullanmaya başladım. 13 hafta bitti. 100 kilo başladım. 17 kilo verdim. Ozempic %16,8 kullanımda verdiriyordu. Mounjaro'da %22. Ve bu kimilerine göre 6 ay, yani 24 hafta, kimi kaynaklarda da 72 hafta yazıyor. Ben şu anda 13 haftada %17'ye ulaştım. Fakat ben %22'ye ulaşmak istemiyorum. Benim hedefim şu. Ben 6 ay kullanacağım. %30'a ulaşacağım. 70 kilo geleceğim. Hedefim bu. Ve orada kalacağım. İğne bittikten sonra hayatımı kontrollü şekilde yaşayıp kilo almamaya nasıl sağlarım? Kilo almamayı nasıl sağlarım? Bununla ilgili çalıştım. Bununla ilgili öğreniyorum. Size de bazı şeyler aktarıyorum her hafta. Şimdi bu haftada size bazı şeyler söylüyorum. Bir tanesi şu. Ben demiştim ki mesela ben havuç yiyorum. Daha yeni başlamıştım. Bir tanesi yazmış ki abi havuç mu yiyeceğiz? Sonra başka bir hafta bir tanesi yazmış ki abi ekmek yemeden olmaz. İşte ya da ben diyorum ki bu akşam yulaf yedim yoğurtla. Arkadaşlar bakın. 13 hafta bitmiş. Ne yapar? 10, 40, 21, 70, oradan 21 dolar 91 gün yapar. Ben bu 91 günde havuç yediğim gün sayısı muhtemelen 7-8. Son zamanlarda çoğu akşam hiçbir şey yemiyorum. Çorba içtiğim akşam oluyor. Ee, yoğurt üstüne yulaf yediğim oluyor. Bunu da şöyle anlamayın ha. Yoğurt üstüne sadece yulaf koymuyorum ben. Kuru kuru yulaf değil. Bakın 3 harfli marketlerde bile var. Fiyatları yüksek değil. Böyle yulaf çeşitleri var. İçinde böyle meyve parçacıklı falan filan böyle kuru yemişli yulaflar var. Onlardan da alıyorum. Hatta ben hepsini büyük bir kavanoza koydum. Farklı çeşitleri. Normal yulaf da koydum. Karıştırdım. Atıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bir tanesini çok beğendim. İki tanesini. Bir de bir tane kuru yemişli var. Böyle içinde kuru yemiş parçacıklı olan var. Bir tane de böyle meyve parçacıklı var. Bir daha karıştırmayacağım hepsini. Onları ayrı ayrı yiyeceğim. Öyle keyifli tatlı oluyor. Güzel oluyor yani. Yenir. Ha, havuç olayı da şu. Arkadaşlar yani ben diyorum ki benim amacım doymak. Keyif almak, zevk almak değil. Şimdi size bununla ilgili birisini anlatacağım. Bir tanıdığımı anlatacağım. Şimdi bir söz var. Ben Molière'in sözü biliyorum. Ama bunun çok daha önce Cicero'nun söylediği söyleyenler de var. Çok sorun değil. Sözün kime ait olduğu hiç sorun değil. Söz şu. Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli. Arkadaşlar ben şimdi yemek için yaşamıyorum. Ben yaşamak için yiyorum.
Karnımı bir şekilde doyuruyorum. Ya geçen akşam çok hafif acıktım. Kabak çekirdeği yedim arkadaşlar. Havuç da yerim. Kabak çekirdeği yedim. Yoğurdun üstüne yulaf da yerim. Hiç kusura bakmayın. Ben bunu yaparım. Çünkü ben kilo alıyorum. Çok kolay kilo alıyorum. Bakın şimdi size birisinden bahsedeceğim. Tanıdığım birisi benim. Bir kadın. 36 yaşında. Şimdi geçen konuşuyorlar. Ben de oradayım. Duyuyorum. Ya 36 yaşındayım. Evlenmedim. Evlenme ihtimalim de yok. Erkek arkadaşım da yok. Çok nadir erkek arkadaşım oldu. Onlardan hep ayrıldım. İsmi tahmin edersiniz. Bilenler bilir. Neyse. Adının ebced hesabıyla toplam rakamı, ebced hesabı, Arap harflerinde her harfin bir karşılığı var. O hesap Allah lafzının ebced hesabıyla lafzıyla aynı geliyormuş. Teyzesi söylemiş. Teyzesi böyle numeroloji falan böyle şeyler çok ilgileniyormuş. Ya senin ismin de böyle Allah lafzıyla aynı anlama geliyor. Allah yalnız. Sen de acaba o yüzden mi yalnız kaldın? Bak teyzeciğim. Senin bu yeğeninin adından bu ülkede on binlerce evli kadın var. Senin yeğenin niye evlenemedi ben söyleyeyim mi? Bu hanım arkadaş 36 yaşındaki. Hani bizim yarım dünya tabirimiz var ya şişmanlar için. Bu tam bir dünya. Bak insanın hormon problemi olur. Kilo alır. Olur. İnsanlık hali. Bu bir özürdür. Ama bu boğazından kilo alıyor. Ben onu çok az zamandır tanıyorum. Çok az aynı ortamda bulunuyorum. Söz arasında birileri konuşurken kaç defa ağzından işte örnek veriyorum. Ya mantıya bayılıyorum, çok seviyorum. Çiğ köfte bayılıyorum, çok seviyorum. İşte bademe bayılıyorum, çok seviyorum. Ben 10-15 tane şey duymuşumdur ben. Ablacığım, yani bu konuşurken öğle yemeğinden dönüşte akşam ne yesem diye söyleniyor. Ya akşam şunu yapayım. Akşam şunu yiyeyim. Akşam şunu yiyeyim. Daha yeni öğle yemeği yemişsin sen. Ben bununla aynı yerde çalışıyorum. Aynı bölümde değil, aynı yerde. Geçen yemekte çipra çıkmış. Ne güzel balık. Sağlıklı. Güzel. Tadı da güzel. Bak ben balık seven bir insan değilim. Ben Karadeniz değilim. Balık da seven bir adam değilim. Balık kültürüm de yok benim. Ama bu sağlıklı bir şey. Tadı da güzel. Çupranın. Yemeğe gelmiyor. Diyor ki ben balıkla doymuyorum. Köşede hamburgerci var oraya gideceğim. Gelmek isteyen var mı? Bak bu yaşamak için yemiyor. Bu yemek için yaşıyor. Aşırı kilolu olduğu için de erkek arkadaş bulamıyor. Kendi gibi kilolu bir erkek arkadaş bulsa bile erkek bununla aynı ortamdayken bunun böyle vahşice yemek düşkünlüğünden kaçar bundan. Kaçar bundan. Arkadaşlar kabul ediyorum. Yemek bir zevk veren bir şey. Ama lütfen bunu terk edin. Yani kimisi cinsellikten zevk alır. Kimisi müzikten zevk alır. Kimisi sinemadan zevk alır. Kimisi bir sanat bir şey yapıyor ondan zevk alır. Siz de başka bir uğraş bulun arkadaşlar. Yani ben bir köfte yemek için hafta sonu arkadaşlarıyla köfte yiyeceğiz diye İstanbul'da eline giden tanıdım. İskender yiyeceğiz diye hafta sonu İstanbul'dan Bursa'ya giden tanıdım. Böyle olmayın arkadaşlar. Yemek için yaşamayın. Yaşamak için yiyin. Şimdi bizim hayatımızda yemek böyle çok fazla bir yere oturdu. Ve yemeklerin içine özellikle bu paket siparişler dışarıdan yapılanlar dışarıdan aldıklarımızda ne o işte monosodyum glutamat yani işte Çin tuzu var o var bu var. Daha böyle uyuşturucu gibi insanı canını çeken cezbeden hale geliyor yemekler. Bakın lütfen şunu düşünün. Ben 50 yaşındayım. Yaşı
Yüksek olanlar bana hak verecektir. Bakın arkadaşlar. Ben düşünüyorum şimdi. Ben 92'de lise mezunuyum. 90'larda lisedeydim ben. İlk birinci yıldan sonra ikinci staja başladım. Çok büyük bir yerde çalıştım. Arkadaş ben şuna bakıyorum. Ben şimdi sabah evden gidiyordum. Kahvaltı yapıp şu yapıyordum. Cebimizde harçlığımız vardı. Öğlen arasında ekmek arası bir şey alıyorduk kantinden. Akşam da eve gelip yemek yiyorduk. Okulda herkes benim gibiydi. Staja başladım. İş yerine. Herkes ya kahvaltı yapmış geliyordu ya bir tane iki tane poğaça almış geliyordu. Onu yiyordu. Öğle yemeğine yemekhaneye iniyorduk. Akşam gelip evde yemek yiyordum ben. Ve bütün herkes öyleydi. Sonra ben çalışmaya başladım. Hep öyleydi. Ama ne oldu biliyor musunuz? Zamanını veremem. Ve 10-15 yıl bilmem kadar zaman önce marketler çoğaldı. Çeşitler çoğaldı. Şimdi büyük bir markete giriyorsun. Metrelerce bisküvi reyonu var. Metrelerce çikolata reyonu, gofret reyonu, metrelerce cips reyonu var. Herkesin çekmecesinde ıvır zıvır atıştırmalık bir şey var. Arkadaş eskiden böyle bir şey yoktu ki. Zaten böyle bir şey satılmıyordu. Alamazdın yani. Yani sen çekmecene atacak bir şey yoktu. Paketli bisküvi bile yoktu doğru dürüst. Sonra çıktı bunlar. Pötibör çıktı. Sonra ufak piknik çıktı. Falan filan yani. Tamam yani arkadaşlar aslımızı dönelim ya. Yaşamak için yiyelim. Yemek için yaşamayalım. Sizde normal geliyor mu yani? Markete gidiyorsun. Metrelerce gofret reyonu var. Metrelerce çikolata reyonu var. Metrelerce bisküvi reyonu var. Size bu normal geliyor mu arkadaşlar ya? Bir markette peynir çeşidi mi çok? Gofret çeşidi mi çok? Hangisi daha çok? Yani insan ne yer? Peynir yer. Gofret bir yemek değildir ki. Ha, onun yeniyor olması, çiğneniyor olması, boğazından geçip midene gidiyor olması. Hayır arkadaşım ya. Arkadaşım bak 20 sene önce kimse bu ülkede iş yerine çalışırken çekmecesinden çıkarıp gofret yemiyordu. Bisküvi yemiyordu. Yoktu böyle bir şey. Yani arkadaşlar tamam zayıflayacağız. Amenna. Ama bir tek zayıflamak değil. Sağlıklı kalmak da lazım. Sağlıklı kalmak da lazım. Yani sağlıklı kalmak için de boğazımıza hakim olacağız. Boğazımıza hakim olacağız. Yaşamak için yiyeceğiz. Ama yemek için yaşamayacağız. Burada bırakalım. Haftaya devam ederiz.